İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bakalım mı? Bugün çok uzun zaman oldu mu ya? 5-6 gün oldu herhalde video çekmeyeli. Küs, ayrı, engelli olanlar buraya bir toplansın. Enerjisini şuraya bir yoğunlaştırsın. Ben şuraya bir saattir burada oturuyorum. Enerjinizi bakın şu taraf küs olduğunuz kişi, şu tarafta sizsiniz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar, görün, tamam mı? Şimdi bakacağız ve size anlatacağım. Küssün, engellisin. Durumlar ne olacak? Ve engel kalkacak mı? Sana adım atacak mı? O kişi kalbindeki, aklındaki mi dersin? Elini kalbine koy ve odaklan. Tamam mı? Şimdi burada birçok enerjiler olacak. Sana her zaman dediğim gibi uyanı al, uymayanı kendinin evrene geri yolla. Biliyorsunuz retrolar bitti, şükürler olsun. Artık her şeyin çok güzel olacağına ve bugün özellikle ayın 21'inde çok dua edin. Dileklerinizi bakın, biz bugün mesela bütün dileklerimi defne yaprağına yazdım. Biraz sonra hepsini saat 12'ye yakın yakacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Kendinize dileklerinizi istemeye, dilemeye çekinmeyin. Ne istiyorsanız dileyin ve her şeyin olduğunu göreceksiniz. Şimdi canlarım benim, şimdi sizin enerjinize bakacağız ve aklınızdaki küs olan, ayrı olduğunuz kişinin enerjisine bakacağız. Ve ben de size teker teker anlatacağım. Bu arada da şunu da dile getirmek istiyorum. Arkadaşlar, canlarım benim, şurada 25 bin kişiyiz, tamam mı? Şükürler olsun, hepinizi çok ama çok seviyorum. Teker teker de hepinize minnettarlık ve teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Fakat niye arkadaş siz Instagram'a gelmiyorsunuz? Ben bunu bir merak içerisindeyim. Yok mu acaba sizin Insta'nız diye de onu da düşünüyorum. Ya orada ne güzel böyle kısa kısa açılımlar yapıyoruz. Aynı zamanda da günün mesajı var. O kadar güzel ki. Mesela çok güzel yorumlar alırım. Günün enerjisi benim gibi yaptığına kimsenin inanmıyorum. Her gün günlük mesaj veriyorum arkadaşlar. Ne olacak, ne bitecek de hem burçların hem de genel olarak onu da buradan size duyurmak istedim. Şimdi fazla konuşmayayım ben, tamam mı? Çünkü çok konuşuyorsun Melek Hanım, çok konuşuyorsun deniliyor. Direkt geçiyorum ve enerjiler şunu hissediyorum. Sizin tarafınızda dışarıya karşı her şeyi böyle perfectmiş gibi yansı ediyorsunuz. Fakat iç dünyanızda kırgınlıklar ve üzüntü olduğunu gösteriyor burada. Karşı taraf da aynı sizin gibi. Pardon. Şimdi sizin enerjinize baktığım zaman buraya seçtiğim kartta bakalım ne söylüyor. Diyorsunuz ki yalnızım. Tamam mı? Bakın. Ve artık bir şeylerin tamamlanmasını istiyorum. Bu yalnızlık size iyi gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani bu süreç, böyle küslük, dargınlık, engelli olduğunuz süreç size iyi gelmiyor. Sürekli kafanız dalgın oluyormuş. Sürekli kendinizi böyle bir yerde ait hissetmiyorsunuz yani. Hiçbir yere ait hissetmiyorsunuz ve canınız sıkkın olup moraliniz de çok bozuk oluyormuş. Peki karşı tarafın enerjisi nasıl? O mantıklı hareket eden bir kişi deniliyor bana ve aslında her şeyi araştıran, her şeyi planlayan, dedektif gibi böyle her şeyi teker teker zihninde önceden böyle planlayarak size yaşatmış bir kişi var burada aslında. Ama şu anki enerjisi, zihni susmuyor. Neden biz böyle olduk? Niçin biz böyle olduk? Ben ne yaptım diyerek böyle sürekli kafasında düşünceler yoğun bir şekilde olduğu gözüküyor. Peki bakalım küsün ayrısı neymiş? Şimdi burada diyorsun ki sen, bak sizden başlıyorum özellikle. Diyorsun ki beni anlamadın yani. Ben aslında seni sana anlatmaya, göstermeye çalıştım ama sen anlamadın. Sen çapkınsın. Tek benim sevgimle, şefkatimle sen bu işi götüremedin diyorsunuz. Yani araya belki üçüncü kişiler girdi veya üçüncü kişi vardı deniliyor burada bana. Ve bundan dolayı da araya sorunlar, problemler girilmiş. Şu anda sevgisini, şefkatini özlüyor musunuz? Evet, ama diyorsunuz ki ben bu olaylar içerisinde olmak istemiyorum ve kenarıya çekildim diyorsunuz. Şimdi bu kişi hem iş olarak hem
kariyer olarak hem de kendi hayatında sağlam bir kişilik. Fakat burada deniliyor ki bakın, ya annedir ya da eştir, birisi var burada ve bu kişiyi üzmek istemiyor artık. Çünkü çok üzmüş bu kişi. Çok üzdüğü için bu kişiden dolayı sizin aranızda bazı sorunlar olmuş. Üçüncü kişiyi veriyorlar burada bana. Bakın, anne olur, aileler olur veya bir başka dişil enerji olur. Ondan dolayı diyor ve sizi de üzdüğünü biliyor, hem kendi de üzgün. Yani her şey benim başımın altından çıktı diyen bir kalbinizdeki kişi var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi siz ilahi adalet istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın, benim üzerimde çok baskı var diyorsunuz. Yani bu baskı aile baskısı olabilir işte, veya evlisinizdir de hani boşan artık, senden ona fayda gelmez, anlaşamadığınız süreçler olabilir ve bu baskılardan dolayı da belki ayrılmayı veya bu kişiyi bırakmış gitmiş olabilirsiniz veya bu kişi sizi bırakmış gitmiş olabilir deniliyor burada. Ve siz artık üzerinizde baskı istemiyorsunuz. Yani bakın, bu ruhsal olarak da olabilir veya çevrenin, etrafın size yansıttığı durumlar olabilir. Artık istemiyorsunuz, yani bu şekilde bir baskı üzerinizde istemiyorsunuz. Daha rahat hareket etmek isteyeceğiniz bir süreç olacakmış. Şimdi diyor ki ben geleceğim zaten diyor. Bakın, arada mesafe olabilir veya mesafe yoksa da yani ben seninle kavuşacağım. Benim kendi saraylı kartlarımla bakıyorum bu arada. Şimdi aslında bana burada denilen, bu tam 3 gün önce bir yazmaya yeltenmiş, tamam mı? Sizinle bir haberleşmeye yeltenmiş veya engeli kaldırayım belki o bana yazar kafasına gelmiş. Fakat kararsızlık içerisinde. Neyin kararsızlığı biliyor musun? Yani ne olacak diyor. Yani ben bunu kaldırdığım zaman tekrar olaylar çözülmezse gene aynı kilit noktaya geleceğiz. Gene çözemeyeceğiz diyor. İlk önce benim kendi hayatımdaki zorlukları çözmem lazım ve ne istediğimi bilmem lazım diyor. Bakın, özellikle sizlere diyorum, ateş elementi ise bu kişi, toprak ve ateş çıkmış burada. Şimdi deniliyor ki bana, şimdi bunda tutarsızlık ve dengesizlik var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Yani bir dediğine uymuyor, fakat bakın, aranızda mesafe var ve aynı zamanda da sıkıntıda bu insan. Yani bir bulaşsın bana diyor. Yani sizin onunla bir adım atmanızı bekliyor ki böyle şahlanarak gelecek. Yani size karşı bir hırs, bir içinde bir öfke barındırıyor bu kişi. Bir türlü kaldıramadığı, taşıyamadığı ve içinde, boğazında, midesinde kaldığı bir sürü laflar var söylemek istediği. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi burada bana deniliyor ki bakın, çoğunuzun yaşadıkları ve yaşadığınız durumlar, yaşayacaklarınız da kadersel deniliyor burada. Sen ne düşünüyorsan şu anda karşındaki kişiye de aynalama yapıyorsun. Enerjinle o da aynı şeyleri düşünüyor seninle alakalı. Ama burada kadersel bir bağlar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz kararsızsınız. Ben bu ilişkide çok fedakarlık ettim. Artık özgür kalıp yoluma mı devam etmem lazım? Yoksa gerçekten benim için çabalayıp benim hayatıma dahil olacak mı? Kafanızdaki bu soru işaretleri bir türlü gitmiyormuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın, diyor ki aklınızdaki küs olduğunuz, ayrı olduğunuz kişi, ben çok sıkıntılar çektim. Bu kılıçların her biri ayrı sıkıntıdır. Ve diyor ki yattığım yatak bile bana batıyor diyor. Benim istediğim şey diyor, muradım diyor, sensin diyor. Ve diyor ki baskı kurmayın benim üzerime diyor. Benim üzerime baskı kurduğunuz zaman bana fenalık geliyor diyor. Yapacağım şeyi de yapmıyorum ben diyor. Çünkü ben kendi irademle yapmak istiyorum bir şeyleri. Eğer engeli kaldıracaksam kendim kaldıracağım, adım atacaksam kendim atacağım, barışacaksam kendim barışacağım. Biraz böyle şey bir yapıda bu, yani ben yapacağım, biraz sert bir yapıda birisi olduğu gözüküyor aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Ve diyor ki ne istiyorsam, ne zaman istiyorsam o olacak diyor. Biraz da böyle bencil bir yapıya sahip aslında, tamamen bu. Peki, diyorsunuz ki bir kararsız kalmışsınız. Yazayım mı, yazmayayım mı? Siz bakın, bazılarınız ben bir yazsam mı, yazmasam mı diye bir böyle kafa karışıklığı olmuş. Fakat iki durum arasındasınız siz.
Diyor ki siz yazarsanız diyor sonradan diyor pişman olacaksınız. Kesinlikle yazmayın diyor size burada. Şimdi ben sana çok söz verdim diyor. Söz mühürdür diyor bak aklınızdaki kişi. Ben güçlüyüm diyor. Her şeyi yapacak güce de sahibim. Hayatımın şu anda dönüm noktasındayım ben diyor. Beni bana bırak diyor. Ben halledeceğim diyor. Aldık kabul ettik. Siz de diyorsunuz ki bu aşk bitti artık. Bir daha toparlanmaz. Siz bunu ya küçüklüğünüzden ya çocukluğunuzdan ya da aynı zamanda bakın aynı iş yeri olabilir veya aynı mahalleden olabilir, tamam mı? Ama bir geçmişten bir tanışıklık var bazılarınızda. Bazılarınız da diyor bakın aynı iş yerinde olabilir veya aynı sektörde ya da çok mahzunca bir aşk sevgi içerisindesiniz deniliyor burada. Yani buradaki sevgi sizin olaylarınızı, sıkıntılarınızı bir yana bırakın. Sizin sevginiz çok saf temiz deniliyor burada. Peki diyor ki bakın ben diyor tamam mı? Şimdi bazı eriller burada aklınızdaki küs olduğunuz, engelli olduğunuz kişilerde dişil tarafından aldatılmış olanları var deniliyor ve bunun sıkıntısını, bunun diyor üzüntüsünü bir türlü atlatamıyor. Bunu bana nasıl yapar ve beni nasıl aldatır ve nasıl üçüncü kişiye hayatına alır diyenler de var ve bu haksızlıktan dolayı da kendini bir türlü iyileştiremeyen eriller de var. Bakın ikinci senaryoda diyor ki siz diyor sadık olmadınız. Siz sadık olmadınız diyor. Ve diyor siz diyor bütün kapıları kapatınız ve o kişinin tamam mı size ulaşmasını istemediniz diyor. Çünkü siz sevginizden, aşkınızdan, kendinizden korktunuz diyor. Aynen böyle. Peki. Şimdi siz diyor ateş elementi, toprak ve su çıkıyor burada. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz her şeye geniş alandan bakmışsınız, çözmüşsünüz ve biliyorsunuz. Her şeyi görmüşsünüz. Öncelikle onu size söyleyeyim. Artık düşünmekten baş ağrısı, vallahi inanın böyle migren tamam mı gibi böyle diyor halsizlik. Çünkü nedense bir gün iyi oluyorsunuz, ertesi gün böyle bir sıkıntılar içerisinde düşüyorsunuz. Bir gün iyi oluyorsunuz, ertesi gün tak diye aklınıza geldiği zaman düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz diyor size. Şimdi burada şu var, öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi çok şeyler değişecek deniliyor burada. Öncelikle bu kişi size diyor ki ben diyor değişim dönüşüme hazırım artık diyor. Ve sen benim imparatoriçemsin. Bırak diyor ben olayları çözeyim diyor. Çünkü olayları sen çözemezsin diyor. Benim olaylarıma müdahale edemezsin diyor. Ben çözeceğim diyor. Aldık kabul ettik ve diyor ki bakın bu kişi sizin kapınıza gelecek. Özellikle hava grupları ve en yakın zamanda havadisler cepte diyor. Yani engeller kalkıp haberleşeceksiniz diyor. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Özellikle isminde A harfi, M harfi, S harfi, bakın burada O harfi, Ö harfi olan kişiler diyor hemen 10 gün içerisinde haber alacaksınız diyor. Aldım kabul ettim. Şimdi diyor ki bazı dişiler de şöyle bir şey. Şimdi gidiyorsunuz bir bilge, ben bunu kendim olarak mesela şey yaptım, bilge bir kadın gidip tarot danışmanlığı alıp yardım alabiliyorsunuz. Şimdi bazılarınız da negatif enerjilerle de uğraşıyorsunuz diyor ve dengeniz kaçıyor diyor. Bakın yapmayın diyor. Bilmediğiniz ritüelleri, bilmediğiniz kişilere diyor gitmeyin diyor. Yani yaptıracağınız kişilerden diyor emin olun, iyi sonuçlar alacaksanız diyor böyle şeyler yaptırın diyor size. Onun haricinde kendi diyor kafanıza göre bir şeyler yapmayın diyor. Yanlış diyor olur ve hayatınızda yanlış etkiler diyor size. Ama bazılarınız bunu deneyimlemiş zaten. Öncelikle onu size söyleyeyim. Peki ne olacak dediğim zaman her şey iyileşecek diyor size. Bakın. Sizin ayrı olduğunuz, küs olduğunuz, engelli olduğunuz kalbinizdeki o kişiyle alakalı her şey iyileşecek diyor. Burada diyor bakın neyi bittiyse diyor tekrardan yenilenerek küllerinden yeniden olacak diyor. Yalnız iki yüzlü insanlara çok dikkat edin. Her şeyini herkese anlatma kız. Ne anlatıp duruyorsun sen de sevgini aşkını, nazar değiyor. Bak bu kişi yolda. Gelecek işte. Adamın para sıkıntıları var. Ve aynı zamanda da diyor ki ben diyor bir şeyleri zamanla çözeceğim diyor. Tamam kardeşim ben seni anladım. Çözeceğine de inanıyorum. Aldım kabul ettim.
Sen de çocuğa sıkı biraz diyor sana diyor bak sen bakış açını değiştirmişsin. Yani her şey sıfırdan başlayayım, her şey icabına bakılsın, her şey benim istediğim gibi olsun diyor ama olmuyor güzelim öyle. Olmaz ki çünkü bu adamın da sıkıntıları var. Biraz anlaman gerekiyor. Yani sen eğer bu kişiye destek olursan diyor birlikte ilerlerseniz olur bu iş diyor. Yoksa sen ben onu istiyorum ben bu şımarıklık oluyor yani. Bir insan aşk, sevgi, paylaşım nedir? Destek olmaktır. Sen burada yani kendini de bencilce düşünme lütfen rica ediyorum yani. Şimdi baktım burada da canım sıkıldı yani bir yükseldim. Şimdi bu aslan elementinden olabilir yani bu aslan burcudur. Aynı zamanda da bakın koç burcu da var burada ve güven yok sizin buna. Kesinlikle güvenmiyorsunuz bu kişilere. Güvenmiyorsunuz diyorsunuz ki yani tamam güçlüsün her şey ama benim güvenimi artık yıktın diyorsun. Bekle 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 ne bir adım var ne bir çözülen bir şey var ne de benim için bir çaba içerisine giren bir kişi var dediğinizi duyar gibiyim. Ama burada size diyor ki siz enerjinizi kesmeniz gerekiyor diyor. Bakın enerjinizi kesmeniz gerekiyor diyor. Şimdi çoğunuzda şöyle bir durum olabilir. Evlisinizdir. Haberleştiğiniz kişiler vardır. Korka korka gizli saklı ilişkiler içerisindesiniz diyor. Gene de diyor bakın böyle korka gizli saklı ilişkiler yapıyorsunuz ama diyor size. Siz diyor bakın bazı şeyler diyor ortaya çıkacak diyor. Bunlara çok dikkat edin diyor. Özellikle de bu ayın sonuna kadar diyor 29'u 28'ine kadar kendinizi koruyun kollayın anacığım benden demesi öncelikle onu söyleyeyim. Burada diyor ki bakın belki bu kişiyle diyor küs ayrı olduğunuz kişi sizden yaşça da büyük olabilir diyor. Bu kişinin diyor tasası diyor bu diyor yani yaş olabilir arada uzaklık olabilir. Şimdi bazı düşündüğü şeyler var onlardan dolayı da diyor geri çekilmiş diyor. Yani kendi diyor endişelerinden dolayı diyor. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bakın burada şu var. Diyor ki evet diyor ben diyor kurnazlık tilkilik sana çok yaptım. Haksızlık ettim diyor. Arkandan birçok iş çevirdim diyor. Tamam mı? Sadıkta kalmamış olabilirim diyor. Yani olabilirim diyor. Fakat diyor tek bir şey var burada gerçek olan diyor. Benim sana olan sevgim ve bağımlılığım diyor. Ben sana tensel olarak, ruhsal olarak bağımlıyım diyor. Nereye gidersem gideyim, kiminle görüşürsem görüşeyim diyor. Hiçbiri senin yerini tutmuyor diyor. Aldım, kabul ettim. Peki, bakın. Burada aşıklar kartı, kupa ikilisi ve mutluluk. Tamam mı? Diyor ki size bu kadar sabır etmişsin diyor. Burada büyük bir aşk var diyor sana. Aynı zamanda karşılıklı gelip diyor konuşacaksınız diyor. Bu teklif diyor seni engelleyen kişiden gelecek diyor. Yani aklındaki kalbindeki kişiden gelecek diyor. Tekrardan mutlu olacaksınız diyor. Endişelenme, tasalanma diyor sana. Her şey çözülecek diyor. Fakat burada bana dedikleri şu var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi buradaki olay şu. Engel kalkacak, barışacaksınız ama yani burada bir denge kaçmış. Siz karşıdaki insana o kadar çok değer vermişsiniz ki verdiğiniz değerin kıymetini bilememiş ve denge bozulmuş. Yani sizin onun size verdiği kadar ikiniz aynı şekilde ilerleseniz diyor her şey çok güzel olacak diyor. Ama burada bir şeyler aşırıya kaçmış. Bir şeyler böyle bu noktaya gelebilmesi için çok yıpranılmış, çok böyle sıkıntılar olmuş arada. Şimdi bir taraf çok haksızlığa uğramış, bir taraf bunları ekstra yapmış. Yani burada bana denilen şu var. Yapmanız gereken şey kendiniz bir oturup düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten bu kişi bana göre uygun mu? Değil mi? Tekrar geldiği zaman ben bunu kabul etmeli miyim? Etmemeliyim? Benim hayatıma ne kattı, ne götürdü? Bunları diyor bir diyor düşünürseniz diyor aslında diyor doğru yolu kendiniz bulacaksınız çıkışı diyor. Yani artık zarar görmek istemiyorsunuz. Ama bu taraftaki kalbinizdeki, aklınızdaki kişiler erillerde zaten çözemediği için iki durum arasında sıkıştığı için zaten sıkıntılar yaşanıyor. Bazısının maddi sıkıntıları var çözemiyor. Bazılarının ailevi, bazılarının da eşleriyle sorunları var. İki durum arasında kalmış çözemiyor diyor. Bunların diyor çözülmesi için diyor
Siz diyor destek olursanız aynı zamanda çözülür. Ama destek olmazsanız diyor bunun diyor kararını siz vereceksiniz diyor. Ama bana burada denilen haberler yolda. Size doğru geliyor diyor. Hiç tasanız endişeniz olmasın diyor. Yalnız karşı karşıya geldiğiniz zaman diyor size bir dinleyin diyor. Önce bir dinleyin. Yani yargılamayın, suçlamayın, bir dinleyin diyor. Ondan sonra diyor size kararınızı verin. Çünkü bu kişi kendini açamıyor, anlatamıyor zaten, ifade edemiyor. Sorun burada. Aslında kendini çok güzel ifade ediyor ama size ifade edemiyor. Sizin karşınızda kitlenen bir kişi var burada deniliyor bana. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Peki, bakalım ne anlatacaklar şimdi bana. Bir de ben konuşturayım. Şimdi aklındaki, kalbindeki kişi küssün, ayrısın, aynı zamanda dargınsın, kırgınsın, haksızlıklara uğradın. Peki, şu anda ne durumda? Bakın, burada bir aldatma olabilir dedim size. Ve bu aldatmadan dolayı da 3 kişi acı çekiyor diyor. Ki evliyse bu eriller evliliğiyle ve kalbindeki kişiyle alakalı sıkışıklık yaşıyor. Ve ne yapacağını bilemiyor. Şimdi özellikle de bakın denge kaçmış. Ne dedim size? Denge, alma verme dengesi kaçmış. Onun için diyor bu eriller sıkıntıda diyor ve gene de diyor bakın ister istesin ister istemesin, ister korksun ister kaçsın bu kişi bu yola gelecek diyor. Araba kartı binmiş arabaya diyor ve kararını vermek zorunda diyor. Bu bunu çok iyi biliyor diyor. Ne kadar bu zamana kadar yalan dolan çevirdiyse bunlar hepsi ayağına dolanmış. Bir türlü karar verememiş ama artık vermek zorunda. Şimdi burada negatif enerjiler de var arkadaşlar. Bu var ya negatif enerjilerden dolayı da bu kişi diyor değişime uğrayamamış bir türlü. O kadar çok sırtına yük almaya alışmış bir kişi var ki hayatınızda. O yüklerden bir tanesi siz olamıyorsunuz. Yani bu adamın önceliği o kadar çok şey var ki ve siz ta 4. 5. sıradasınız ve bu sizin ağrınıza gidiyor. Ve diyor bakın bu kişi diyor gece uykusuzluklar yaşıyor. Gerçeği bilse bile diyor kabullenemiyor diyor. Görmek istemiyor gerçeği. Gözünü kapatıyor diyor ve çok keskin. O kadar kızgın ki şu anda ve daha şu anda bu kızgınlık hissiyatı kendisine öfkesi geçmemiş deniliyor bana. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Peki sizde ne varmış bakalım? Şimdi özellikle Başak Burcu, Boğa, Oğlak burcuysanız diyor. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz ama 3 vakittir düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki normalde ben aslında kalkarım senin için savaşırım. Ama değer misin buna değmez misin diyorsun. Haber bekliyorsun. Haber bekliyorsun ki o haberler gelsin sen de onun karşılığını vermek için haber bekliyorsun aslında deniliyor. Çok hırslısın, çok kızgınsın. Buradaki adaletsizliği, sıkıntıyı ben niye yaşadım diyorsun burada. Anlatabildim mi? Ama burada diyor ki özellikle su grupları diyor balık, yengeç, akrep. Sen diyor çok duygusal bakıyorsun olaylara diyor ve duygusal baktığın için de diyor senin diyor emek verdiğin maddi manevi durumlar hep elinden diyor kayıp gidiyor. Çünkü neden? Sen diyor duygusal davranıyorsun. Şu aralar diyor önüne gelen fırsatları göremiyorsun. Ama sana diyor ki öyle bir fırsat çıkacak ki karşına diyor. Sen diyor kestirip atıp kendi diyor şu tacı kafana takacaksın diyor. Yalnız şu anki durumun iç dünyan karman çorman. Tamam mı? Zaten bir savaştan çıkmışsın. Öyle bir savaştan çıkmışsın ki yorgunluk içerisindesin ve bu savaşta kazanan hiç kimse de olmamış diyor. Ve şu anda istediğin şey yalnız kalmak. Ne düşünceni gösteriyorsun, ne sevgini, ne de bir adım. Böyle olmak istiyorsun diyor sana. İster iste diyor, ister isteme diyor. Şu yolda gidilecek. Üzülsen de gidilecek, sıkılsan da gidilecek diyor. Çünkü sen tek başına her şeyle savaşamazsın diyor sana. Anladın mı? Savaşamazsın. Senin yapman gereken şey bakın buradaki değnek kraliçesi gibi koç, aslan, yaysanız diyor size dişiller. Diyor ki sen diyor duruşun, senin asaletin diyor, senin başlatma enerjin diyor, senin akıllın, senin zihnin diyor, senin gücün diyor. Kimse de yok bunu bir kere bilmen lazım diyor. Sen yerinde diyor asil bir şekilde otur, sağlam bir şekilde diyor. Bu aradaki diyor engel,
Bu sizin aranızdaki şu kara kedi engel var ya diyor. Bu zaten çıkacak diyor. Senin gücüne, enerjine kimse engel olamaz diyor. Önünde duramaz diyor sana. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim canlarım. Size uyanı alın, kabul edin. Her zaman dediğim gibi uymayanı evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada söylüyorum ki bundan sonra haftada 3 gün belirleyeceğim. 3 gün videolarımı atacağım. Çünkü çok istek oluyor arkadaşlar. Yetiştiremiyorum. Bir de benim biliyorsunuz özel açılımlarım bir sürü. Bir görseniz beni gün yetmiyor. Gün yetmiyor. İnanın ki. Onun için ama bunları böyle ayarlayacağım. Haftada 3 tane video atacağım böyle. İnşallah yapacağım bunları yani. Buradan belirteyim. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, aynı zamanda da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum canlarım. Tschüss.